Şimdi taklidi imanın özelliği olarak bu asırda İslami birçok noktada bize hep böyle ezberleri vermişler. Bu ezber olarak devam ettiğimiz şeylerden birisi de günahlar. 3-4 tane İslami günahı ezberlemişiz. Zannediyoruz ki başka hiçbir günah yok. Niye böyle oluyor biliyor musun? Hayatın her kademesine söyleyeceği bir sözü olan İslam'ı, Kur'an'ı alıyorsun böyle sıkıyorsun boğazını. Minnacık bırakıyorsun. Hayatın nerede devam ediyor? Hac, umre, namaz, zekat, oruç. Bu kadar mı İslam? İslam bu kadar olmadığı gibi hayatımız boyunca sadece bildiğimiz 3-4 tane ezberlediğimiz günahtan da ibaret değildir. Biz bugün bu derste günah noktasında da bazı şeylerin ezberini bozmamız lazım. Çünkü adam bir ameli noktasında gerçekten günah olan bir şeyi bırakıyor. Mesela içkiyi terk ediyor. Bakıyor ki adamın hayatı hiç düzelmemiş. Niye düzelmiyor çünkü? Niye? Neden düzelmiyor sizce? Çünkü altında çok daha büyük bir günah var. Ama adam bunun günah olduğunun farkında bile değil. Şimdi biz artık yanlışların hafızı olmaktansa doğruların bilmezi olalım. Hiç değilse doğru bildiğimiz şeylerin yanında böyle pervane olalım. Ona meyelen yaşayalım. Bugün bir tane ezberi bozalım. Bizim sağda solda duyduğumuz günahlardan çok daha büyük 4 tane günah var. Bunun birisini yeis olarak işlemiştik. Bugün bir diğerini işleyeceğiz. Nedir biliyor musunuz? Ucup. Nasıl günahlar bunlar biliyor musunuz? Bir insana Allah muhafaza şirk perdesini bir anda yırtabilecek günahlar bunlar. Çok büyük günahlar yani bu ucup dediğimiz hadise. Ucup bir insanın ameline güvenmesi demektir. Yaptığı amele güveniyor, yaptığı ameli beğeniyor. Daha sonra da başka bir günah arkadaş olarak yanına geliyor. Ona da süm'a deniyor. Ne demek o? Yaptığı ve güvendiği ameli duyurmak. Ucup amele güvenmektir. Süm'a ise o güvendiği ameli duyurma mücadelesidir. Zaten elde 3 kuruş bir şey var. Bir de ne yapıyoruz onu? Hem güveniyoruz hem duyurmaya çalışıyoruz. Allah kendi esmasını sana tecelli ettirmiş. Sen o tecelli edenlerle arz-ı endam ediyorsun. Benim bunlar diyerekten. Şimdi bir tane terzi beni maaşımı vererekten işe alıyor. Ne olarak? Model olarak işe almış. Dikmiş mi güzel kıyafetler? Amacı neyi göstermek? Kendi sanatını göstermek. Giydirmiş mi bana? Giydirmiş. Ben her gittiğim yerde diyorum ki unutun terziyi merziyi. Bu güzellik bendendir diyorum. Onun bana diktirdikleriyle ne yapıyorum? Onun bütün güzelliklerini gasp ediyorum. Bütün bunların her birisi neydir diyorum? Bana aittir diyorum. Yahu güneşin yanında mum konuşulur mu? Allah'ın esması yanında senin kendinden bildiğin güzellik nedir? Konuşulacak neyi var? Allah'ın bize verdikleriyle ne yapıyoruz biliyor musun? Allah'ın hakkını gasp ediyoruz. Bir de biz bunu ne yapıyoruz? Ne dedik? Ucup ne demekti? Amele güvenmek. Bir de biz bu amele güveniyoruz. Ben de onun südur eden güzelliğe güveniyorum. Bir de süm'a ne demekti? Bir de o güvendiğim amelimi etrafa duyuruyorum. Bakın bu kemalat kimden? Benden. Şimdi bir fabrikaya gitseniz bir tane işçi patronunun son model arabasını alıp patronuna hava atmaya çalışsa. He? Almış arabaya biniyor, patronun önünden geçiyor. Şöyle arabayla yan vermeye çalışıyor, patronun önünden geçiyor. Amacı da şu. Bak altımda nasıl bir araba var. Şimdi bu ahmaklık olur mu olmaz mı Allah aşkına? Ucuptaki hadiseyi anladınız mı? Hem amele güveniyorsun, hem bunu güvendiğin ameline etrafa duyuruyorsun. Yani patronun arabasıyla patrona hava atıyorsun. Böyle bir ahmaklığa giriyorsun. Allah Allah. Şimdi bir gün bir yerde oturuyorum. Bir tane dayı geldi yanıma. Karşımızda da ya cami vardı, ya bir Kur'an kursu, ya medrese hatırlamıyorum. Nasılsın dayı? İyiyim. Nerelisin? Şöyle böyle. Hiç konu öyle bir yere gitmezken birden dedi ki şu cami var ya şu cami işte ya da medrese. Dayıcığım. Bunun dedi bir tane duvarını 20 yıl önce ben yaptım dedi. Ama nasıl anlatıyor? Hiç böyle bir şey sormadım ha. Biz dedi şöyle yaptık dedi, böyle yaptık dedi. O zaman dedi çıkardık parasını verdik dedi. Ne yapıyor sizce dayı? Amelini anlatıyor bak. Keşke yapmasaydı da 20 yıldır bunun günahını yaşamasaydı. Allah Allah. Ne oldu biliyor musunuz? Bir duvar yaptı, 1000 duvar yıktı. Bak nedir bu? Amele güvenmektir. Sana lütfedilen bir ihsan var ortada. Sen bunu anlatıp ucup denilen günaha çeviriyorsun. Bak çok ilginç bir şey. Şeytan niye anlattırıyor sence bunları? 20 yıl boyunca anlatmış durmuş. 20 yıl boyunca. Neden sence şeytan anlattırıyor bunları? Bütün amellerini alacak, ortaya döktürecek, sonra ne yapacak? Yakacak gidecek. Bakın beyler, bir insan eski amellerine bir hayır ekleyemez. Ama eski amellerin her birisini yakıp götürebilir. Neyle olur bu? Ucup dediğimiz günahla olur. Bir duvar yaptın, 1000 duvar yıktın. 20 yıl boyunca o kemalat sendenmiş gibi anlattın durdun. Halbuki ne yapması lazımdı? Ne gerekiyordu? O amele güvenmeyerek onu ahirete götürmesi gerekiyordu. Yani şunu demesi lazımdı. Ya biz kimiz ki Allah bizim gibi bir acize
bir medresenin bir tuğlasını, bir duvarını yapmayı nasip etti. Allah Allah. Hiç de böyle bir adam değiliz, hiç layık değiliz ama layık olmadığımız halde Allah Allah. Bak bir de ne yaptı? Allah bize böyle bir iyiliği nasip etti. Ama adam ne yaptı? 20 yıl boyunca anlattı durdu. Bir yaptığı amele güvendi. Şeytan yaptığı amelden daha çok onu günaha soktu. Ucub bir günahtır. Hem de nasıl bir günahtır? İnsan böyle ameline güvenmeye başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Şeytanın oyuncağı oluyor. Hayatı öyle devam ediyor. Bu ucub inanılmaz bir mesele. İnanılmaz. Yani böyle hayatımızı ezbere 3-4 günah üstünden götürmeyelim. Allah'a yapılabilecek çok daha büyük yanlışlar da var. Onları da hesabımıza katıp hayatımıza öyle devam etmemiz gerekiyor. Üstad bu ucubun derinliklerini anlatacak. Buyurun dalalım, görelim. Bir de şu dersi üstümüze alalım olur mu? Yani şimdi bu tür derslerde genellikle yapılan en büyük hata, gene ucubun bir tezahürü. Akla hemen sağdan soldan birisi geliyor. Ya demek ki şu bizim Hacı Rüstem emmi bu yüzden böyle yapıyor. Ya sen ne yapacaksın Hacı Rüstem emmi? Sen bir kendine baksana yani. Bizzat kendimize yapalım yani. Hastalığı atmamız lazım üstümüzden. Bu ders bizzat Sinan'a, Uğur'a, Mehmet'e, Süleyman'a, Burak'a. Bizzat üstüne alınmadıktan sonra yani bunlar hakikaten böyle çizgi film gibi izlenip kahkaha atılmış, 1 saat öldürülmüş, geçilmiş. Öyle kalıyor. Allah muhafaza. Başlayalım mı? Evet. Bismihi Subhanehu. Mesnevi Nuriye, Katre, Hatime. İkinci hastalık ucuptur. Arkadaş, yeise düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Şimdi amele güvenme hastalığı nereden başlamış? Ümitsizlikten. İnsanların yarısı yeisten düşüyor gidiyor. Diğer yarısı da yaptığı küçücük bir amele tutunuyor, kendisini affediyor. Yani hangi hastalık oluyor? Ucup oluyor ucup. Allah Allah. Sen kendini affediyorsun ama Allah seni affedecek mi? Belli mi bu? Belli de değil. Kıyamet kopmadan da belli olmayacak. Ama biz rivayetlerden biliyoruz ki Allah Azze ve Celle en çok kendisini affetmeyenleri affediyor. Çünkü senin işlediğin günahı zaten Allah biliyor mu? Biliyor. Ama ne yaparsan ben bunu affederim diyor. Bildiğini bana bildirirsen, Allah'ım ben hata ettim, kendimi affedemiyorum dersen seni affedecek. Adam kendisini affetmiş ama Allah affedecek mi bilmiyoruz. Kulluk bu mu? Kulluk yaptığı günahın ağırlığında, mahcubiyetinde ezilmektir. Bakın bu mana olmadıktan sonra yapılan bir medresenin duvarı, o amel sevap beklenirken günaha dönüşüyor, günaha. Demek bu ibadetin bir özü var, bir ruhu var, bir manası var, bir sırrı var. Bu sır olmadıktan sonra ne olursa olsun hiçbir kıymeti kalmıyor. Allah isterse adam başı bir kainat verir. Senin medresedeki duvarın nedir? Orada mana başka bir şey. Orada Allah'ın senden beklediği amel sadece maddi bir şekli değil. Ne biliyor musun? Sen sıkılınca içinden ne çıkacak? Kulluğun özü çıkacak. Ya Rab ben de hiç layık değildim ama bana bunu verdin. Kendini affetmeyen bir bünye çıkacak ortaya. Ya Rab dergâh-ı uluhiyetine geldim. Günahtan, kusurdan başka elimde sana verebileceğim, ikram edebileceğim hiçbir şey yok. Ama sen sonsuz rahmet sahibisin. Ne yapayım? Başka hangi kapı var ki? Nereye gideyim demesi lazım adam. Bak ucup neyle doğmuş? Yeis başlıyor. Sonra diyor ki ya diyor şu sağda solda bir iki amel var. Ben de ona güveneyim diye başlıyor. Allah Allah. Baştan al devam et bakalım. Arkadaş, yeise düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Bak ne yaptı biliyor musun? Aldı eline torbayı, amellerini. Şöyle bir karıştırdı, baktı yarım yamalak bir şey var. Ne diyor? Oo tamam biz de boş değilmişiz diyor. Allah Allah. Öyle olmuyor mu? Şimdi adam diyor ki ya dışarıda bir sürü sıkıntılı insan var diyor. Biz namaz kıldık, oruç tuttuk. Bu hafta birisiyle konuştum. 50 yıllık hayatı böyle rezil rüsva geçmiş. 4 aydır bir şeylerden nasiplenmiş. Doğru yola adım atmaya başlamış. Şimdi normalde değil mi 50 yıl o şekilde geçse bir insan mahcup olması lazım. Nasıl gidiyor dedim hayat? Nasıl gitsin dedi, ben dedi zekatımı verdim. Ne olacak dedi yani. Allah Allah. Bir de şöyle bir cümle var, duydunuz mu onu da? Ne yapıyorsun diyorsun işte Allah'a karşı, nasıl gidiyor ahiret hayatın? Herkes dünya soruyor ya, ahiret sorulunca pek alışkın değil insan. Nasıl gidiyor ahiret hayatın? Nasıl gitsin vallahi, biz kimsenin hakkını yememişiz. Duyuyorsunuz değil mi bu cümleyi? Allah Allah. Sen Allah'ın hakkını yedikten sonra Ali'nin velinin hakkına sıra gelir mi? Allah'ın hakkı yenildikten sonra neye sıra gelir? Olay ne biliyor musun? Torbayı karıştırıyor, çekiyor bir tane. Aa diyor bir tane yarım yamalak bir şey var diyor, boş değilmişiz diyor. Başlıyor ona güvenmeye. Allah Allah. Biz de iyiyiz ha diyor. Bak bu oruç var, bu namaz var. Bunlar varken diyor nasıl olacak diyor. Hocanın bir tanesi de
İslam'a karşı yakışıksız bir cümle etti. Ben de teneffüsü bekledim. Teneffüste gittim yanına. Dedim ki ya sen böyle söylüyorsun ama bak bu dediklerin yanlış dedim yani. İşte Kur'an'la, Arapçayla falan kendince dalga geçmeye çalışıyor. İnsanlar kendi üzülecek hallerine aleme gülerekten teselli buluyorlar değil mi? O da o hesap. Gittim yanına dedim ya sen böyle böyle dedim. Bunlar doğru değil, şöyle değil, böyle değil diye. Sıkışınca ne dedi biliyor musun? Aslında benim dedem de hacı biliyor musun dedi. Niye onu dedi? Torbadan o çıktı. Şimdi o esnada kendi hataları, kusurları ortada mı? Ortada. Hangi günaha girmesi lazım? Ucba. Biliyor musun aslında benim dedem de hacı dedi. Bak maalesef diyerekten söyleyeyim böyle. Ya biliyor musun ben de çocukken Kur'an'ı 5 kez 6 kez okudum diyenler vardır böyle. Mübarek 5-6 kez okudum da 10 tane ayet aklımda kalmadı mı yani? Ha? 10 tane de mi ayet aklımda kalmadı? Bunlar böyle garip garip söylemler. Çok ilginç. Şimdi bir gün yıllar önce arabam bozuldu. Tamirciye gittim. Oturduk arkadaşla araba hallolurken muhabbet ediyoruz. Bir de orada öğrendim bir iki tane arkadaş da ya böyle madde kullanıyormuş falan. Öyle olunca dedim ya anlatayım dedim. Fırsat bu fırsat. Anlattım. Böyle aramızda bir elektrik oldu. En son dedim ya böyle bizim hayalhanem var, medrese var dedim. O zaman eski yerdeyiz. Gelsenize dedim derslere. Ben biliyorum dedi ya o medreseyi. Allah Allah dedim maşallah nereden biliyorsun? Dedi onun kurucuları benim arkadaşım dedi. Allah Allah. Kim dedim arkadaşın? Bir şey söylüyor Ali Veli de. Hiç tanımıyorum yani. Hani bir insan buraya 10-20 kez gelse mutlaka tanışıyoruz bir şekilde. Hani birinci de ikinci de gözümüzden kaçtı ama kurucu adamı da tanırız herhalde yani. Öyle zannediyorum. Dedi benim arkadaşım o medresenin kurucularından dedi. Allah Allah. Kimdir, nedir, necidir? Yok anlatıyor çıkaramıyorum bir türlü. Olay ne biliyor musun? Şimdi aradan yıllar geçiyor. Adam medreseye gelmiş. Yağmurda ıslanmıyor, nemalanamıyor böyle. Dışarıda da bir gün konu bahis açılınca diyor ki bir ameline tutup güvenmesi lazım. Torbadan ne çıkıyor o an? Ya biz de zamanında oraya 2 kez gittik. Şimdi gitmiyoruz, nefsimiz uyduk diyemez bu. Delikanlılık ister. Ne diyor? Ya biz de oranın kurucularındanız diyor. Böyle bir sevda var biliyor musun? Turnike'den biz ilk geçtik sevdası. Biz kurucularız ya. Medrese yoktu, biz vardık orada. Ne yapmak istiyor burada? Kendisindeki fazileti ortaya çıkarmak istiyor. Niye? Tutunacak ya bir amele. Çok ilginç hastalıklar ya. Ucubu görüyor musun? Yani ucubun kıyafeti kadar hiçbir gardıropta kıyafet yoktur. Yaşlı bir dede de farklı bir kıyafet giydirir. Genç bir çocuk da farklı bir kıyafet giydirir. Allah'a haşa hakaret etmek isteyen bir hocayı sıkıştırırsın. Benim dedem hacıydı der, farklı bir kıyafet giydirir. Ucup böyle lanet bir şey. Zaten bir insan niye doğrultamıyor kendisini biliyor musun? Bu lanet hastalıktan dolayı doğrultamıyor. Bakın bir insana bakın. Fiili olarak amellerini, aksiyonunu yapsın. Ama böyle ehli kamil adam anlar değil mi? Böyle sıktığında bu adamda kulluk çıkmıyor bir türlü. İhtiyacını hissetmiyor. Talepkar olmuyor bu adam yani. Müstahni duruyor böyle. Kesinlikle altında bu işlediğimiz derslerdeki bir günah çıkıyor biliyor musun? Ucup çıkıyor. Tutmuş bir amele güveniyor. Ben böyle cennet hak etmeyeceksem ne olacak diyor yani. Öyle olmuyor mu? Ya şunları zikreden var yani. Biz cumadan cumaya gidiyoruz. Diğer namazlar? Onlar farz değilse söyle bize biz de gitmeyelim oralara. He? Orası nasıl olacak? Tutmuş bir tane. Ya ben de geçenlerde sadaka veriyorum. Allah'ın sana verdikleri yanında senin verdiğin sadaka ne? Tutmuş işte bir tane amele. Torbadan ne çıkarsa yapışıyor işte. Ne yapacak onunla? İçindeki kemalat onu gösterecek böyle insanlara. Bak bu da benden südür etti diyecek. Ondan sonra ben cennetliyim kafam rahat diyecek. Allah Allah. Lanet bir hastalık. Sürekli kulluk anlatıyoruz ya. Bak kulluğun şuuru nasılmış biliyor musunuz? Zamanında bir zat var. Esved ibn Yezid'ün Nehai. Bir de Alkame diye bir zat var bilirsiniz. İmam Ebu Hanife dersini işlediğimizde Alkame'yi konuşmuştuk. İmam Ebu Hanife'nin hocalarındandı. Alkame'nin de çok yakın arkadaşı. Bir gün Esved durduğu yerde titremeye başlıyor böyle. Bir korku basıyor üstüne. Alkame diyor ki, biliyor alim bir zat. Ne oldu Esved diyor. Günahlarından mı utanmaya başladın diyor yani. Öyle zatın günahı hiç bizim günahlarımıza da benzemiyor ya. Ne oldu diyor yani günahlarından mı utanmaya başladın? Ne günah bir adam diyor. Ben imansız öleceğim diye korkuyorum diyor. Kısa bir süre sonra da vefat ediyor hakikaten. Alkame'nin rüyasına giriyor ama Alkame böyle rüyada bile şaşkın. Neresi burası diyor yani. Ne geldiğin yeri göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Neresi burası diyor. Diyor ki vallahi diyor öyle bir mertebe var ki peygamberlik diyor. Ona verilen ikramlarla aramda 4 parmak kaldı diyor. O endişeyi hep yaşamışlar. O mahcubiyeti hep yaşamışlar. O kulluk şuurunu hep yaşamışlar. İşte kulluğun özü burası. Bu olmadıktan sonra ortaya ucup çıkıyor. Mutlaka çıkıyor. Devam edelim mi? Buyurun. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter diye bir derece rahat eder. Niye söylüyor böyle? Bu kemalat bana yeter. Rahat etmek için söylüyor bunu. Yoksa öteki türlü vicdan azabıyla yaşayamayacak adam. Şimdi insan ne yapıyor? Kendi ameline bakıyor bir de sokaktakilerin ortalamasını alıyor. Tamam diyor biz iyiyiz diyor. Sanki Allah sokaktakilerin ortalamasını alıp seni mahkeme edecek. Böyle mi olacak? Allah Allah. Adam bakıyor diyor ki biz temiziz diyor ya. Temiz olduğunu da nereden bildiyse. Adam rahatlamaya çalışıyor böyle. Allah Allah. Bir gün oturduk bir tane arkadaşla. Aynı bu manayı anlatmaya çalışıyorum. Bak amelden önce içini doldurmamız lazım.
Bizim ihtiyacımız var Allah'a. Muhtacız Allah'a bak. Bu manayı anla falan deyince dedi ki hocam dedi. Biz dedi göründüğümüz gibi değiliz ha dedi. Biliyorum dedi yani yaşadığım hayat biraz arıza dedi ama bende bir iman var dedi sorma dedi. Allah Allah. Nasıl olacak o? Şimdi diyor ki yani bende bir fıçı var diyor. Fıçıdan sirke sızıyor ama içinde bal var diyor. Kim inanır buna? Fıçıdan sirke sızıyorsa ne vardır içinde? Sirke vardır. Bal sızıyorsa ne vardır içinde? Bal vardır. Adam diyor ki bende diyor sirke sızıyor dışarıdan ama diyor içine fıçının bal koydum diyor. Kim inanır buna? Hiç kimse inanmaz buna. Ama şimdi burada ucup işte. Ucup. Kendisinde torbayı açmış güya bir kemal görmüş. Acaba Allah onu öyle görecek mi? O da meçhul. İçini temiz, yaptıklarını doğru. Başına gelenleri işte geçerli görmüş. Tutmuş ona güveniyor. Amaç neydi amaç? Amaç rahat etmek, rahat etmek. Söyleyecek o cümleyi rahat etsin diye. Allah Allah. Devam. Arkadaş, yeise düşen adam azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var, hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Amele güvenince nereye atıyor? Delalet ne demek? Sapıklık demek, sapıklık. Adamı cennete götürmesi gereken bir amel var ortada. Amel ha. Adamı sapıklığa atmış o amel. Bak çok ilginç bir mesele yani. Şimdi mesela diyelim ki şurada birisi oturuyor. Şöyle vururken de üstüne çay dökmüş. Bir adam geliyor, ya şu garibanın üstü yanmasın diyor, siliyor. Belki sevaba girer değil mi? Başka biri geliyor mesela, burada diyelim meşhur ünlü birisi var. Ya diyor şunun üstünü sileyim de ne kadar yakın olduğumuz belli olsun diyor. Adam yaptığı amelle günah giriyor. Ucup böyle bir şey işte, sapıklık sapıklık. Adam cennete gitmesi gereken amelle nereye gidiyor? Sapıklığa düşmüş. Biri öyle demiş. Demiş ki sahabe demiş, peygamber gördü de iman etti. Biz peygamber de görmedik. O cenneti bize vermeyecekse vursun kapısına kilitlemiş. Haşa. Ya cümleyi görüyor musun ya? Amele güvenmek ne demek görüyor musun? En uç örnekleri veriyorum ama örnekler bunlar değil sadece yani. İnanılır gibi değil. Halbuki gerçek nasıl? Hadislerde geçiyor. Ben özet olarak anlatayım. 500 yıllık abid diyor. Ne demek o? 500 yıl önce ibadet etmiş adam. Allah Azze ve Celle sorunca sana amelinle mi karşılık vereyim? Rahmetimle mi? Ne diyor? Şimdi 500 yıl bir insan ibadet etse güvenir bir şeylere değil mi? Ya Rab diyor bana amelimle diyor. Tartıya bir koyuyorlar, tek bir gözün karşılığı gelmiyor biliyor musunuz? 500 yıllık ibadet. Bir gözün karşılığı gelmiyor. Sen nerede cennet hak ediyorsun? Sen nerede cenneti peyleyeceksin ya? Mümkün mü böyle bir şey? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete gidemez. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de diyor. Onun gidemeyeceği cennette sen hangi ameline güveniyorsan al o amelini başına çal. Hazreti Ayşe annemizle bir cehennem konuşulunca Ayşe annemizden gözyaşı dökülüyor. Ya Resulallah orada beni de mi tanımazsın? Seni bile tanımam ya Ayşe diyor. Ayşe'yi tanımadığı yerde kimi tanıyabilir Allah aşkına? Neye güveniyorsun? Hangi amele güveniyorsun? Bu zatlar böyle yaşamışlar. Hazreti Ömer'e demişler sen ki cennetle müjdelisin. Rivayetlerde geçiyor. Ne demiş? Bu Ömer Rabbine kulluk etmezse Rabbi ona cennet mi verir? Allah Allah. Yani şimdi bu işi, bu yolu açanların mülahazasına bak. Ruh haline bak, düşüncesine bak. Bir de bizim yaptıklarımıza bak. Ve biz namaz kılmışız, zekat vermişiz. Kimin kul hakkını yemişiz? Allah Allah. Nereden biliyorsun kimin yiyip yemediğini ya? Nereden biliyorsun yani? Bastığın karıncanın hesabı olan bir diyara gidiyorsun yani. Nereden biliyorsun kimin hakkını yiyip yemediğini? Kanuni bir yere çadırını kuracak. Çadırın otağını kuracağı yerde de karınca yuvası var. Ebu Suud Efendi'ye bir tane pusula gönderiyor. Diyor ki, otağımın direğini karıncalar basınca bir mahsuru var mıdır karıncayı kırınca? Diyor ki yani bunun ahirette vebali olur mu? Bak inceliğe bak ya. Dünyanın 3'ünü yöneten bizzat abi. Cevap geliyor pusula. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Allah Allah. Olayı görüyor musun? Bunun hesabı olan bir diyara gidiyorsun. Neye güvenebilirsin? Senden südür eden ne var? Devam edelim mi? Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir. Onlara güvenemez. Ne olması lazım? Hakkım yok. İki büklüm, ya Rab karşına geldim demesi lazım. Bizim şimdi namazlar nasıl? Bu mana olmadığı için namazlarımız nasıl biliyor musun? Baş secdede ruh kazık gibi ayakta. Öyle değil mi? Neler geçiyor aklımızdan? İşin derdi, eşin derdi, alacağın tişört. Yeni çıkmış bilmem ne bilmem ne. Baş secdede ama ruh nasıl? Kazık gibi ayakta. O ruhla baş aynı secdeye gitmediği müddetçe bizde o kulluk şuuru bir türlü oturmayacak. Bir türlü oturmayacak. Bir daha oku cümleyi bak. Bu çok enteresan bir cümle. Çok ilginç bir cümle. Çünkü
İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir. Onlara güvenemez. Neden güvenemezmişim? Mülkün değil diye. Allah Allah. Bir insan niye ameline güvenemez? Senin değil de ondan. Allah Allah. Hiç mi hakkım yok? Hiç hakkın yok. Ama siz diyorsunuz ki iyilik olursa senin hakkın yoktur. Günah olursa günahın hepsi sana aittir. Bu nasıl olacak? Böyle bir ayet var mı? Var değil mi? Ne diyor? Ma asabeke min hasenete feminallah. Ma asabeke min seyyiyete femin nefsik. Bir iyilik varsa Allah'tan, bir günah kötülük varsa femin nefsik. O da nefsinden diyor. Nasıl olacak bu iş? Bak şimdi burayı anlarsak olayın kopmuş anı. Herkes kendisini tefekkür etsin. Bir bahçede çalışıyorum. Verilen tek vazife ne biliyor musun? Suyun vanasını açmak. Bahçede su açacak adam yani. Bir bahçede birisi çalışıyor. Verilen tek vazife suyu açma vazifesi. Onun harici bahçede başkaları çalışıyor mu? Çalışmaz mı? Yüzlerce adam çalışıyor bahçede. Tek vazifesi neydi? Suyu açmaktı. Onun harici bahçede gübreci var, çapacı var. Toprakla ilgilenen var. Öyle mi? Bak senin tek vazifen su açmak. Sene sonu gelse mahsulü kaldırsak bir sürü milyonlarca para çıktı ortaya. Şimdi bu adam dese ki ben suyu açmasaydım bu mahsulü alamazdınız. Bütün para bana ait. Bütün sevap bana ait dese. Ne der buna bahçe sahibi? Hop hemşerim dur orada der. Bu bahçede senin haricinde çalışan yüzlerce adam var. Onlar vazifesini bir tamamıyla yapmasaydı senin suyu açmanın hiçbir anlamı olmazdı. Sen suyu açtığın, hak ettiğin tek şey nedir? Maaşındır. Tersi olsaydı peki? Yine bahçede herkes çalıştı. Adamın vazifesi nedir? Suyu açmak. Adam suyu açmadı. Bütün bahçe kurudu. Biri ondan hesap sormaya gitse. Bütün mahsul yandı, kurudu. Ver şu mahsulün karşılığını. Adam da dese ki niye vereyim ya? Ben suyu açtığımda mahsul geldiğinde bütün parayı bana vermiyorsunuz. Ben suyu açmadığımda, bütün mahsul kuruduğunda neden benden istiyorsunuz? Çünkü sadece suyu açmakla sen bir vazife yaptın. Senin haricinde binler adam vazife yaptı. Ama binler adam vazifesini doğru yaparken sen suyu açmayarak bütün bahçenin kurumasına vesile olduğundan bütün günah sadece sana aittir. Vanayı açarsan bir hissen var. Sadece maaşın kadar. Vanayı açmazsan, herkes vazifesini doğru yaparken sen iradeni kullanmazsan eğer bütün bedel, bütün mahsulün ödenecek parası bizzat sana aittir. Bak bu formülü al, bütün amellere uygula şimdi. Adam ne diyor? Ben namaz kıldım diyor. Sevabını bekliyor mu namazın? Sevabını bekliyor. Senin namaz kılman için neler lazım? Kainatın yaratılması lazım. Su lazım, hidayet lazım, abdest lazım. Sana bu meselenin nasıl olduğunu öğreticiler lazım. Bak bu kadar lazımın arasında sen ne yaptın? Sadece vanayı açtın, namaz kılmaya meylettin. Binler hissede sadece namaza meyletmek hissesi sana ait. Bir insan buna sahip çıkabilir mi? Bu sevap bana ait diyebilir mi? Diyemez. Ama bütün kainat yaratılmış, bütün şartlar hazırken sen vanayı açmadın. Yani o namaza meyledip namazı kılmadın. Ananın ak sütü gibi namaz kılmama günahı bana aittir diyebilirsin. Namaz kılmakta bir hissen vardır. Onun sevabını beklemeye hakkın yoktur. Ama namaz kılmadığında, vanayı açmadığında bütün bahçeyi kurutan bizzat sen olduğundan ananın ak sütü gibi namaz kılmamanın günahı bana aittir diyebilirsin. Oruçta da uygula aynı formülü. Zekatta da uygula aynı formülü. Kendince güzellik yaptığını düşündüğün diğer amellerinde de uygula aynı formülü. Allah Allah. Beyler biz şu ucup dersiyle birlikte aslında hangi dersi işliyoruz biliyor musunuz? Bakın. Bu tamı tamına bir kadere iman meselesidir. Kader meselesini anlamayan, imanın özünü yaşayamayan, kadere iman edemeyen insanların hastalıklarıdır. Üstad diyor ki bu kader meselesi mesail-i imaniyeye niye girdi biliyor musunuz diyor. Bak bak niye girdi üstadım? İnsanı gururdan kurtarmak için yani ben yaptım dedirtmemek için. Bahçede ne kadar hisse? Bir hisse. Namazda ne kadar? Bir hisse. Ben mi yaptım? Hayır kader yaptı. Bak anladın mı? Kader niye varmış? Gururdan kurtarmak için ve ademi mesuliyetten kurtarmak için. Yani hayır canım ben mesul değilim. O vanayı açmazsan, bahçe kurursa, o meyli yapmazsan, namaz kılmazsan bütün mesuliyet sana aittir. Şu işlediğimiz meselenin derinliğini görüyor musunuz? Allah Allah. Bir insan şu manaları bilse ameline
güvenemez, mesuliyeti terk edemez. Ne çıkar ortaya? Kul çıkar işte. Niye kul olamıyoruz? Şu iman derslerinden eksik olduğumuz için kul olamıyoruz. Ya görüyor musun olayı? Bu dersleri almaya o kadar ihtiyaç var ki bak. Şimdi bak İstanbul'da koşturup ediyoruz değil mi? Bir sürü yer açma gayretine giriyoruz. Şimdi yer nasip olmayacak kira yer arıyoruz. Şimdilik denk gelmedi. Bir sürü arkadaşları davet ediyoruz. Böyle bir sürü güzel gönüllü adamları. Neden biliyor musun? Şu manalar bilinmedikten sonra ezbere günahlar, ezbere ibadetlerle ömür gidiyor ama bizim bildiğimiz yanıldığımıza yetmiyor maalesef. Çok sıkıntılı bir mesele. Bak devam edelim mi? Daha meselede neler var neler. Hala konumuz nedir? Ucub. Yani ameline güvenmek. Buyurun devam edelim. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Allah Allah. Konu nereye gitti? Sen senin değilsin. Günlük 300 bin, 400 bin doğum oluyor. Her birisinin kaşı, gözü, saçı, başı olması gereken yerde. Kim yapıyor? Sen yapmadığın kesin diyor işte. Devam edelim. Bak cümlelere bak cümlelere. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden çıkmış, kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. Cümleye dikkat. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Allah Allah. Vücudu alıyorsun, gece yatağa koyuyorsun. Sabah böyle uyandırıp koyduğun yerden geri alıyorsun. Kim uyuttu? Kim uyuttu? Kim uyandırdı? Uyku yarı ölüm gibi değil mi? Kim sabah sana geri verdi? Bak çok ilginç. Bunların her birisi benim zannediyoruz bak şimdi olaya bak. Şimdi mesela bunun mülkünü bize verse. Dese ki ey kulum kalbi al kendin çalıştır. Şimdi hadi diyelim gündüz çalıştırdım. Tamam mı? Aldım bir buluş yaptım. Elimle şöyle böyle bir şeyler. Gündüz kalbi çalıştırdım. Gece uyuduğumda kalbin çalışmaya devam etmesi lazım mı? Lazım. Ne yapacağım? Arkadaşımı çağıracağım. Ya ben biraz uyuyacağım, dinleneceğim de. Şu kalbi de sen çalıştır. Çağırdık Mahsum'u. Tam ben uyurken Mahsum da kalp elinde. Mahsum da uyuyakaldı. Kontağı kapar orada bitiririz işi. Doğru mu? Sabah gelirler üstüne bir de helva dökerler senin vücudunu. Allah Allah. Senin olsaydı eğer bu vücut kullanmasını da sen yapmak zorundaydın. Bu vücudun bütün ihtiyaçlarını da sen karşılamak zorundaydın. Güneşleri, ayları, dağları, bitkileri, yıldızları, suları, petrolleri bunların tamamını idare edeceksin ki vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilesin. Değil bunları sen basit bir kalbinin bile ihtiyacını karşılayamıyorken. Şimdi burada ne kadar hisse bana ait sizce? Çok ilginç değil mi? Allah Allah. Şimdi biz diyoruz yani evimizde her şeyin yerini biliyoruz. Benim odam, benim banyom, benim mutfağım. Vücudunda biliyor musun pankreas nerede? Ciğer nerede? Böbrek nerede? Sen bilmiyorsun ama hepsi vazifesini muazzam şekilde yapıyor. Nasıl oluyor bu? Demek haberdar olan birisi yaptırıyor bu işi. Allah Allah. Sen bunların yerini öğrenmek için bile yıllarca ilim alıyorsun. Öyle mi? Allah Allah. Çok ilginç bak. Ama buna rağmen ne diyoruz? Hayat benim değil mi? İstediğimi yaparım diyoruz. Nereden aldın? Kaça aldın? Hangi atölyede yaptırdın? Kime diktirdin şu beden elbisesini? Bir kez dikmiş hala yıllardır kullanıyoruz. Şunu kendinin zannettiğin için ucup çıkıyor ortaya. Ameline niye güveniyorsun? Kendine güvendiğin için güveniyorsun. Allah Allah. Halbuki hiç sana ait değil. Hırsızlık malı gibi kullanıyorsun bunu. Şimdi bu göz kapağı var ya göz kapağı. Günde 70 bin kez açıp kapanıyormuş bu göz kapağı. Şimdi birisi yüz felci geçirse, gözüne bir zarar gelmese bile göz kapağını kullanamayınca doktor ne yapıyor biliyor musunuz? Kapatıyor gözünü. Niye? Çünkü açıp kapama eylemi gerçekleşmezse gözün kuruyacak ve kör olup gideceksin. Şimdi Allah Azze ve Celle lisan-ı hikmetle şunu deseydi. Ya bütün kainatı ben yarattım. Şu göz kapağını da sen idare et. Bak o kadara. Ne yapacaksın? 70 bin kez. Şunu yapmaktan su içemezsin. 70 bin kez günlük bunu yapacaksın. Ya da Mahsum'u çağıracaksın. 70 bin kez günlük. Allah Allah. Bu hayat bize ait olamaz. Niye biliyor musunuz? Masraflarını biz çekmiyoruz. Göz kapama bize mi ait? Değil. Az önce bahsettiğimiz uyku olayı, kalp olayı bize mi ait? Hiçbirisi bize değil. Allah Allah. Şimdi sen her şeyinle Allah'a bağlı yaşıyorsun. Bir de ne yapıyorsun? Ameline güvenip gurura, ucba düşüyorsun. Akıl alır gibi değil mi? Bu kuvvetin, iktidarın bize ait olmadığı nereden belli biliyor musunuz? 2 tane kavram var. Zati ve arizi. Duymuş muydunuz daha önceden? Bir şeyin kaynağı kendindeyse biz buna zati diyoruz. Bir şeyin kaynağı kendinde değilse biz buna arizi diyoruz.
Mesela güneşin ışığı zatidir. Ayın ışığı da arızidir. Nereden belli? Güneş her zaman aydınlığını devam ettiriyor. Kaynağı kendinden. Ama güneşle ayın arasına dünya girince ay karanlıkta kalıyor. Demek ki bunun ışığı kendisinden değil. Kendisinden olsaydı karanlıkta kalmazdı. Bizdeki şu sağlık var ya, şu diri vücut. Zati mi? Bize mi ait, arızi mi? Arızi. Nereden biliyoruz? Aynı öyle ay tutulması gibi. Sağlığımızın arasına bir hastalık giriyor, bütün gücümüz, kudretimiz eriyor gidiyor. Bizim şu gençliğimiz, güzelliğimiz var ya, bize mi ait? Bize ait değil. Nereden belli? Aynı o ay tutulması gibi ihtiyarlık bir giriyor. Ne gençlik kalıyor, ne diz kalıyor, ne bel kalıyor. Hiçbirisi kalmıyor, gidiyor. Şimdi hiçbiri sana ait değilken, Allah Allah, sen Allah'a ait olanlarla bir de ameline güvenmeye çalışıyorsun. Şimdi bir kaide vardır. Ona ait olanlarla yapılan her şey ona aittir. Doğru mu? Şimdi burası birisinin fabrikası olsa, bu fabrikada da atölyede işçiler çalışsa kime ait bu? Kime ait? Fabrika sahibine ait. Ona ait olanlarla yapılan her şey ona aittir. Bir insan bu manayı böyle derinliklerde hissetse ne yapar? Hiç o amellere güvenemez değil mi? Allah Allah. Ya Rab, zaten senin verdiklerinle sana yaklaşmaya çalışıyorum. Ne var ki bende der. Kulluğun özünü bu şekilde yakalar. Devam edelim mi? Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'ali ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin ekil, şürp gibi en adi bir fiilin husulünde, Bak, en adi fiil. Ekele yemek, şeribe içmek. Evet. 100 cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. Bizim en çok övündüğümüz amel ne? Yedim, içtim, değil mi? Sürekli kendimize bunu bağlıyoruz. Bak, burada bile 100 parçadan bir parçası bana aitmiş. Allah kainatta rızıkları yaratacak. Toprak havuzundan onları çıkaracak. Toprakta pişirecek, boyayacak, sana verecek. Tek yaptığım ne olacak benim? Diş değirmeninde öğüteceğim. Sonra gitti. 4 karanlık yere gitti mi? Gitti. Orada pişti mi? Pişti. Bütün hücrelere, ya trilyonlarca hücreye rızık olarak gönderildi mi? Gönderildi. Şimdi burada senin söz hakkın nerede? Bunun hangisini sen yapmış olabilirsin acaba? Bak, sel gibi gıda giriyor buradan. Tantuniler, kebaplar, ciğerler, künefeler. O diş değirmeninde öğüttüğün gıdaların hangisi nereye gidecek? Hangisinden haberimiz var? Ve hiç yönlerini şaşmıyorlar. Kalsiyum sürekli dişe geliyor. Fosfor sürekli göze geliyor. Ya bu kadar senin haberin olmadan senin üstünde an ve an tasarruf sahibi bir zat varken benim yaptım dediğim hangi şeyi yapmış olabilirim? Mümkün mü böyle bir şey? İnsan işte bu kadarcık hakkı olan bir amelde kendisine güvenmeyi tercih ediyor. Biz bunları yaptık. Bunlarla da mı cenneti hak edemeyeceğiz? Subhanallah. Mümkün mü böyle bir şey? Buyurun devam edelim. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal aklı ve aklın semerelerini ihata edemez. Bak, insanda en kuvvetli duygulardan biri hangisi? Hangisi İbrahim abi? Hayal. Buna örnek nedir? Bilim kurgu filmleri işte hep hayal ürünü değil mi? Bak, bu bile akla yetişemiyor. Ta yıllar önce, daha bu dokunmatik telefon çıkmadan önce hep tuşlu telefon vardı. Bilim kurgu filmlerinde nasıldı telefon? Böyle olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş ama hepsi tuşlu. Daha sonra akıl hayalin önüne geçti, tuşsuz telefon çıktı ortaya. Anlıyor musun olayı? Devam edelim. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına ithal edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Bu cümle çok önemli. Tekrar oku. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Elin kalkması için 10.000 tane vücutta reaksiyon oluyormuş. Biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Oluyor ama kimin haberi var? Demek birinin haberi var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Her şey hesaplı bak, her şey. Kim hesaplamış? İstemsiz kas diyor. Öyle diyor değil mi? Kasın haberi var mı bundan? Yok, kasın da haberi yok. Şimdi sen uyurken, yürürken, yemek yerken kalp sürekli vücuda gerekli kanı ve gıdayı pompalıyor mu? Pompalıyor. Bir de sen hızlanınca vücudun ihtiyacı artıyor. Kalp bu ritme göre ayak uyduruyor. Bu ritme ayak uyduruyor kalp. Nasıl yapıyor bunu? Hesaplıyor. Neyle hesaplıyor? Bunları istemsiz kas işte. Kendisi hesaplar. Böyle
Muazzam bir fiil. Vücudunda gerçekleşiyor. Senin bile haberin yok. Ama istemsiz kas bunu gerçekleştirecek, öyle mi? Allah demeyeceğiz ya işte. Ne dersek diyelim. Fasulye pilav yiyeceksin, vücuduna enerji dönüşecek ve bunların her birisi düzgün faaliyetini yapacak. Mümkün mü böyle bir şey? Senin haberin olmadan vücudunda şuuri fiiller gerçekleşiyorsa, yani hesaplanarak milimi milimine gerçekleşmesi elzem fiiller gerçekleşiyorsa bu neyin göstergesi? Birinin haberi varın göstergesi. Şimdi hastaneye gidiyorsun, kan değerlerinin adam çıktısını veriyor değil mi? Şöyle koskocaman rapor veriyor. Sonra bakıyor orada iki şeye. Diyor ki eyvah diyor. Sizde şeker var, tansiyon var, şu var, bu var diyor. Nereden anladın? Çünkü bu kağıttaki bütün rakamların normal vasat seviyede devam etmesi lazımdı. O kanın mı haberi var peki o vasat seviyede devam ettirmesi gerektiğinden? Vücudun mu haberi var? Benim bile haberim yok yani. Sen anlatınca ben öğrendim doktor bey. Nereden haberim olacak bunun? Senin haberin olmaksızın vücudunda şuuri fiiller gerçekleşiyorsa, bu kanın raporu gibi muazzam eylemler gerçekleşiyorsa bu neyi gösteriyor? Birinin haberi var. Vücudunda olan her şeyden birinin haberi var. Az önce kırptığın gözü birisi yaratıyor. Kaldırdığın elde 10.000 reaksiyon var. Hiçbirini bilmeden bu işi yapıyorsun. Demek ki bir hissem var. Sadece yapmayı istiyorum. Şimdi bir insan kendisinde bile bu kadar hissesi varsa, 1/1000 hissesi varsa, o 1/1000 de anlayalım ya. Hangi amelinde ne kadar hissesi olup buna güvenebilir, ucuba girebilir? Ben bu yaptıklarımla bir gün cenneti hak edeceğim zaten. Nasıl diyebilir bunu? Maalesef bu hastalık bizim eski topraklara bile sirayet etmiş, biliyor musunuz? Artık yaşlılar bile aynı cümleleri söylüyor. Evladım ben evde namazımı kılıyorum. Biz zaten böyle cennete gideceğiz. Bir de İslam'a hizmet diye bir şey çıkardınız başımıza. Ne gerek var buna? Namaz kılmışız, oruç tutmuşuz. Bitti mi iş bitti. Ya bizim Anadolu topraklarının ihtiyarlarına bile bu hastalık nasıl sirayet eder ya? Hiçbir şey sana ait değil. Bir insan bu kadar muhtaçken muhtaç gibi davranması lazım. Allah'ım hangi köşede ben seni nasıl razı ederim? Bu imtihanı nasıl kazanabilirim demesi lazım. Buna rağmen bizim eski kültürümüze bile sirayet etti maalesef. Düşünebiliyor musun olayı? Evladım biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Daha ne gerek var başka işlere? Ama ana biz faize giriyoruz. Faizsiz bu devirde iş mi olur? Bak ana onu anladı. Namazla, oruçla bu işin yetmeyeceğini anlayamadı anamız. Ama faizsiz bu devirde iş olmayacağını anlıyor yani. Muhakemeye bakar mısın? Biz bu hale ne ara geldik ya? Ne ara geldik biliyor musunuz? Bunları günah saymaya geldik. Bugün işlediğimiz günahlar, zannettiğimiz bütün günahların çok ötesinde bir günah olabilir. Ameline güvenmek. Ben böyle yeterim diyebilmek. Peki insan bunu her zaman diliyle mi söyler? Sizin içinizde bu kadar hizmet bana yeter, bu kadar mücadele bana yeter diyen varsa aynı hastalığa tutulmuş demektir. Zaten bir rutinde, bir düzende koşturuyoruz. Benim daha neye ihtiyacım var diyen varsa bu lanet hastalık onu da rehin almış demektir. Hiç dışarıya bakmaya gerek yok. Hiç. Herkes kendisine bakması lazım bu meselede. Vücut böyle bir şey yani. İnsan sorguladı mı görüyor kendisini yani. Allah Allah. Bunları yapıyorum. Başka daha ne yapayım? Yani yapınca bitiyor mu iş? Hani köleydik? Hani dergâh-ı uluhiyette dilenen dilencilerdik? Böyle mi dilenilir? Senin dilinle dışın aynı cümleleri söylemiyor dostum. Hastalığı görüyor musun hastalığı? Biz öğrenmişiz 3-4 günah. O ezberi hiç bozmuyoruz yani. O 3-4'ünden de kurtulduk mu tamam. Neyiz biz? Cennette müjdeli. Çok ilginç bir şey. Buyurun devam edelim. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani zişuurdur. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Başına gelen bütün fiiller şuuri ama senin haberin yok. O zaman kim yapıyor? Haberi olan birisi yapıyor. Ya kudret elinde hamur gibi yoğruluyoruz, farkında mısınız? Öyle oluyor değil mi? Adam bir anda bakıyorsun, dünyası kararmış. Ne oldu? Sağlığım. Ne oldu sağlığına? Pıhtı attı. Ya pıhtı dediğin nedir? Küçücük bir şey değil mi? He? Bir tortu değil mi? Bir çöküntü değil mi? Kimin emrinde bu pıhtı? Dün niye atmadı da bugün attı? Ya bu kadar acizlik içerisinde sen nasıl gururlanabiliyorsun? Nasıl yaptıklarına güvenebiliyorsun? Buyur. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Bu benim hayatım. Bu benim malım.
Bu benim yaşantım. İstediğimi yaparım. Vazgeç bundan. Malik değilsin hiçbirisine. Gözünü kırpamıyorsun. Kalbin içeride ne yapıyor farkında değilsin. Miden hangi enzimleri Allah yaratıyor da salgılattırıyor? Hiçbirini bilmiyorsun. Vazgeç, vazgeç. Vazgeç. Hamur gibi kudret elindeyiz. Vazgeç. Gassalın elinde meyyit gezer ya böyle. Öyle dolaştırılıyoruz. Vazgeç, vazgeç. Hiç sahip olduğumuz, ait olduğumuz hiçbir şey yok. Bir cüz-i iradede, bir meyelan hariç. Devam. Kendini mehasin ve kemalata mazhar olduğunu zannetme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Az önce bahçe örneğinden hatırlıyor musunuz? Sevaplar kime aitti? Bana değil. Bana ne kaldı elimde? Bari bir maaş verin. Verelim buyur. Günahlar ve kusurlar sana aittir. Başka? Başka yok. Sadece kusurların var. O kusurlarla da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Allah kainatı yarattı. Tecelli edip kendisini bildirmek istiyor. Tecelli edeceklerinin birisi de biziz. İnsanoğlu. Bizde tecelli edecek, esmasını bizde bildirecek. Biz bir avuç kusurumuzla bunu da gölgeliyoruz, bunu da perde yapıyoruz. Senin perde yapmanı istemiyor Allah. Senin ben dediğin yerde o tecelli etmeyecek, istemiyor. Şimdi bir ressam olsanız, şu elimde de bir tane tuval var. Karalanmış bir tuvale mi resim çizmek istersiniz? Kendinizi tanıttırmak için. Yoksa bembeyaz, bomboş bir tuvale mi? Hangisine? Bembeyaz bir tuvale. Aynen öyle de. Sani Zülcelal olan Allah Azze ve Celle senin enaniyetin ve nefsinle karalanmış, onun tecellisine perde olacak bir şeye tecelli etmek istemiyor. Bembeyaz, ya Rabbi ben yokum ancak varsa sen varsın. Güneşin olduğu yerde mum konuşulmaz, ateş böceğinin hükmü geçmez diyen bir bünyede tecelli edip kendisini göstermek istiyor. Bakın bu bir adetullah'tır. Allah küçüklerde daha çok tecelli eder ki kendi büyüklüğü ortaya çıksın. Nemrud'u topal sinekle, bak sineğin topallığı bile hikaye değil, lütfen hikaye gibi görmeyin. Nemrud'u mahveden sinek bile topal. Niye? Ben bu küçükle bu kadar büyük iş yapıyorum. Anlayın büyüklüğümü demek. Ya çok ciddi bir olay yok mu ortada ya? Koca Firavun'un sarayı karınca sürüsüyle talan ediliyor. Karınca ya karınca. Hüf desem masadan uçuyor ya. Bununla sarayı başına yıkmış. Allah küçüklerde tecelli edip kendi büyüklüğünü göstermek istiyor. Şimdi mücadele ediyoruz değil mi? Bak. Hep aynı şeyi zikrediyorum ama hep gündemde o var yani. İstanbul'a bir medrese açmamız gerekli diyoruz. Şu an ona güç yetmedi. O zaman kiralık bir yer bulalım, büyütelim. Gelen gidenle baş edemiyoruz diyoruz değil mi? Başka gönlü güzel arkadaşlar var. Bu arkadaşların gelip hizmet etmesi omuz olması lazım diyoruz. Bak çok fazla lazımlarımız var. Peki bunlar nasıl olacak biliyor musunuz? Biz bu varlık dağını eritmeden, anladın mı? Kendimizi silip köşeye çöp gibi atmadan bunlar gerçekleşmeyecek. Senin ben varım dediğin yerde Allah tecellisini göstermeyecek. Bir ressam karalanmış bir kağıda neden resim yapmazsa Allah Azze ve Celle de enaniyetine güvenerek ya ben bu işleri yapıyorum zaten diyen bir bünyeye o yüzden inayetini göndermiyor. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken. Şartı ishar-ı vücudundur adim olmak bana. Bir daha söyleyeyim mi? Allah tecelli etmiyor perdede ben var iken. Onun zahir olmasının, görünmesinin şartı benim adim olmam, yok olmam. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken. Şartı ishar-ı vücudundur adim olmak bana. Ucba düşmüş bir insan bu hakkı kaybetmiş demektir. Bakın çok lanet bir günah konuşuyoruz. Allah öyle bir kula tecelli etmek istemiyor, kendi sanatı gözükmüyor diye. Buyurun devam edelim mi? Çünkü su ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahyir ediyorsun. Nuri tahyir etmek ne demek? Değiştiriyorsun. Bak sana ibadet diye veriyor. Sen ucba girip ibadeti ne yapıyorsun? Günahla değiştiriyorsun. Bak çok ilginç ha. Yani ucup günahına düşmen için gene amel etmen gerekiyor. Çok ilginç değil mi? Sana buyur cennete yol yap diye veriyor. Sen bunu değiştiriyorsun. Cehenneme yol yapıyorsun. Akıl alır gibi değil ya. Bir gün zatın bir tanesi ne demiş biliyor musunuz? Sadece namazdaki hatalarımdan Allah beni cehenneme atsa haktır demiş. Bakın cennet bile beklemiyor bizim gibi haşa. Bak ne diyor biliyor musun? Hep mahcup, kulluğun özü bu. Hep borçlu, hep muhtaç, hep ihtiyacı var Allah'a. Kendini böyle bilmiş. İnsanın ve kulluğun aslı bu. Kendini yaka paça edip yerden yere vurması lazım.
kendini yerden yere vuracak kadar delikanlı olmayan bir insan da ne yapıyor? Başkalarını yerden yere vuruyor. Ya şu adamın huyuna bak. Ya sana ne onun huyundan ya? Sen bitik haldesin. Sana ne ya? Şurada ben yüksekten düşsem, bacağım kırıldı, gözüm yuvasından çıktı, ağzımdan kan geliyor, çenem kırıldı. Şurada da trafik kazası olmuş. Dönüp bakabilir miyim? Mecalim yeter mi buna? Yetmez. Sen bitmiş bir haldesin. Sana ne başkasından? Ama delikanlı değil. Delikanlı değil. İç muhasebesini yapamıyor. Amelime mi güveniyorum? Ucup var mı? Allah'a yeteri kadar ihtiyaç duyuyor muyum? Dışarıda bir malı satmak için 1000 kapıyı çalıyorsun. Allah razı olsun diye 1 milyon kapı çaldın mı delikanlı mısın? Adam bunu kıyas edemiyor. Kendisini yerden yere vuramıyor. Yaka paça edemiyor. Bu sefer nasıl adamın avunması ve rahat etmesi lazım? Başkasını yaka paça ederim. Başkasını yerden yere vururum. Şuna bak hele şuna. Şunun ameline bak. Şunun bilmem neyine bak ha. Geçen bir Müslüman geldi yanımda. Bilmem ne iş yapıyormuş. Bilmem ne arabayla gelmiş. Geçen bir Müslüman geldi yanımda. Girerken de şöyle yaptı böyle yaptı. Ne yapıyor biliyor musun? Rahatında. Bir yerleri vurayım döveyim ki nefsime sıra gelmesin. Sana da gelecek sıra. Kabir kapısını var mı kapatan? Ölümü var mı öldüren? O zaman sana da gelecek sıra. Beyler bakın bu dersler olmazsa olmaz. Ama biz olmazsa olmaz bu dersleri ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle tevafuk eseri şehir dışından bir misafir geliyor da böyle bir derse denk geliyor giriyor. Ya böyle bir şey mi bu ya? Kainatta ne olmazsa olmaz? Bunlar olmazsa olmaz. Kalan her şeysiz bir şekilde bu film bitiyor ama bunlarsız bitmiyor bu film. Nasıl teveccüh etmiyoruz biz bunlara ya? Nasıl mücadele etmiyoruz biz bu meseleler için? Boğulmuşuz ucbun içerisinde amelimize güveniyoruz. Halbuki gözünü kırpamıyorsun. Çok ilginç bir haldeyiz. Çok ilginç. Devam edelim mi? Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Yani hediyedir. Seyyiatın meksubedir. Yani kesbettiğin günahların senin kesbettiklerindir. Kendi kazandıklarındır. Binaenaleyh lehül mülkü ve lehül hamdu ve la havle ve la kuvvete illa billah de mülk onundur, hamd de onadır, havl ve kuvvet ise ancak ondandır. Şimdi biz ucuba ne dedik? Amele güvenmek. Bu ucubun birinci anlamıdır. Ve ameline güvenen insanı da genelde normal bir insan aslında anlayabilir. Anlamaz mısınız? Ya biz namaz kılıyoruz daha ne yapalım? Bu ne oluyor? Amele güvenmek oluyor değil mi? Ya biz yardım yaptığımız yerler var. Zekatımızı da vermişiz. Daha ne olsun yani? Biz zaten bu şekilde hayra gideceğiz. Ne bu? Aynı şey değil mi? Amele güvenme. Bir de ucubun ikinci anlamı var. O da iç beğeni demek. Bu birinci ucubu var ya birinci ucubu. Amele güvenmeyi. Normal bir vatandaş biraz konsantre olsa anlar. Ama ikinci ucubu amele güvenme kısmını normal vatandaş anlamaz. Ehli kamil ve ehli tahkik bir insan karşısındaki adamın böyle en ufak bir inhirafında suyunu bir sıktı mı bakar ki ayvah bunun içerisinde ne var? Ucup vardı. Bu ikinci ucup, iç beğeni dediğim olay anlaşılması çok zor. Kuzunun postunda kurt. Birincisinde kurt kendisi kurt gibi geliyor. Anladın mı? Ben amelime güveniyorum, kendime güveniyorum diyor. İkincisinde kurt kuzu postunda geliyor. İç beğeni dediğim ikinci ucupta. Ve en çok tevazu kisvesinde geliyor adama. Bu tevazu nasıl bir şey biliyor musunuz? Onun da samimi olmayanı bir insanı bu ucup noktasından yakar biter. Neden bir insan mütevazilik yapar, tevazuda bulunur? Çünkü ehli hal, ehli kemal, evliyaullah bunların her birisinin en büyük özelliği nedir? Tevazudur. Ben yokum demişler. Said'in ehliyeti yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Said bir toprak gibidir demişler. Bu insanlar böyle demiş. Ben öyle değilim. Ben sürekli öyle diyorum. Ya ben hiçim. Ben bitmişim. Ben şöyleyim böyleyim diyerekten. Bak onlar da öyle diyor. Ben de böyle diyorum. O yüzden ben kimim? Ben onlarım demektir. Tevazunun kisvesinde bir ucup vardır ki ev yıkar. Ev. Bu bahsettiğim tevazunun içerisinde değil mi? Hep vardır bu. İşte ben denizde falan der, ahirette damla olduğunu görüyor değil mi? Böyle ilginç cümleler sarf edilir sürekli. Bunun içerisinde öyle bir hal var ki, iç beğeninin en büyük özelliği kimseyle istişare etmez, kimseden fikir almaya, yol gösterilmesine ihtiyacı yoktur. Bütün kararları kendi verir. Ayette ne diyor ama? Ve emruhum şura beynehum. Onlar ki kararlarını, şuralarını birlikte alırlar. Karar alırlar kendi aralarında diyor. İç beğeninin en büyük özelliği kendi kararlarını kendisi alır. Dışarıdan en tatlı gözüken adamdır. En şerbetli gözüken adamdır. Ama takım arkadaşları, oyunun içindekiler bilir ki takımın içerisinde bir yer dolduramamıştır. Birisi vardı ta zamanında böyle çok şerbetli, çok tatlı. Böyle her gelen bayılıyor, her gelen bitiyor.
Ama takım içerisinde, ekip içerisinde biri işin ucundan tutmuyor. Bir arkadaşının derdiyle dertlenmiyor. Bir böyle dertlenilmiş bir meselede hiçbir damla gözyaşı akıtmıyor. Böyle bir adam düşünün. Hiç unutmuyorum, o zamanlar birileri konuşuyor işte. Şu İstanbul'a da diyor medrese açılsa diyor, şöyle böyle yani. Daha o zaman hiç medrese yok yani, konuşuluyor. O arkadaş da diyor ki ya İstanbul'da da diyor kahveni alacaksın, şuralarda yürüyeceksin. Her birisi gözyaşlarıyla gecelerini bölmüş. Sen aynı takım arkadaşısın ama kalbin onlarla bir telif etmemiş. Bir gün çektim, konuşayım dedim. Arkadaş dedim, bak aşağıda çay dağıtan arkadaşlar var. Bunlar bu işin olmazsa olmazı, altyapısı. Kimse görmüyor bunları. Zannediyor ki burada anlatıyorsun, iş bitiyor. Olur mu ya, bu işin altyapısı var. Çayı dağıtan arkadaş var. Şu elektrikle ilgilenen arkadaş var. Perdeleri temizleyen var. Ya bunlar olmadıktan sonra şurada anlatmak ne işe yarar? Bahçedeki musluktan farkı var mı şurada anlatmanın? Arkadaşa dedim ki arkadaş bak çay dağıtanlar var. Yıllardır buradasın, el atmıyorsun. Şunlarla dertlenenler var, el atmıyorsun. Ancak kapıda kakara kikiri ya böyle olur mu yani? Neden bir yere sülük etmiyorsun? Neden bir yerde dertlenmiyorsun? Niye bir yere ele almıyorsun dedim. Dedi ki bence dedi Allah beni kitap yazayım ve kürsüye çıkayım diye yaratmış dedi. Şimdi hadi diyelim konuşma kabiliyeti verdi, kitap kabiliyeti verdi. Yani seni hakikate papağan etti Allah. Ya buna bel bağlanabilir mi ya? Ne diyor Hazreti Ali? Küninden nasi ferden binen nas. Ne diyor? İnsanlar içerisinden bir insan olmak diyor. Yani burada çay dağıtan uşak, diğerleri şey mi böyle yani? Ehli kemal. Özel yetenekler Allah tarafından verilmiş ona. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kavimde şerbet dağıtıyor. Birisi de geliyor diyor ki bu kavmin efendisi kim? Ne diyor? Bu kavmin efendisi bu kavme hizmet edendir diyor. Yani şu kürsüye çıkmak veyahut bir tuvaleti temizlemek veyahut çay dağıtmak. Bunların arasında ne fark var? Ne fark var? Nerede ihtiyaç varsa senin orada olman lazım. Ucubu anlayabildiniz mi biraz daha? Öyle bir şekilde insanı rehin alır ki ucub. Kendisini layık görmediği hiçbir yerde bulunmaz. O işleri yapmaz ve kendi iç istişaresiyle sürekli kendi kararlarını verir. İşte iç beğeni dediğimiz ucubun en sıkıntılı, en ilginç noktalarından birisi de burasıdır. Halbuki şu konuşmak diyoruz ya, mesela geldim şimdi bir saattir ders anlatıyorum falan, konuştum ettim. Kafadan kalpten manalar geliyor. Bir anda cümle kalıplarına dökülüyor. Bak benim bile haberim yok belki de. Şimdi bu eylemin kaçta kaçı bana ait sizce? Ha? Kaçta kaçı? Bir anda kafadan kalpten manalar çıkacak, cümle kalıplarına dökülecek. Ve bir anda olacak bu iş. Nasıl oluyor sizce bu iş? Mümkün değil mi bilmek? Şurada bile hissemiz ne biliyor musun? Şurada konuşmakta bile 1/1000 hissen varken sen o hakkı alıyorsun, gasp ediyorsun. Bir insan nefsini nasıl bilirse alemi de öyle bilir. Nefsine öyle bir muhabbet besliyor ki her şeyi kendinden öyle bir biliyor ki bütün güzellikler kimden dökülüyor? Benden dökülüyor. Efsane konuşuyorum, benden dökülüyor. Mükemmel kitap yazarım, benden dökülüyor. Şimdi bir insan kendini nasıl bilirse alemi de öyle bilir. Aynı insan bir süre sonra yumurtayla tavuğu yan yana görüyor. Diyor ki bu yumurta tavuktan dökülüyor. Aynı insan bir süre sonra sütle ineği yan yana görüyor. Diyor ki bu süt bu inekten dökülüyor. Aynı insan bir süre sonra patronla parayı yan yana görüyor. Bu maaş bu patrondan dökülüyor. Aynı insan bir süre sonra mutlulukla Allah'ın hediye ettiği, ikram ettiği bebeği yan yana görüyor. Bu mutluluk bu bebekten dökülüyor. Aynı insan bir süre sonra elinden gelen kabiliyetleri aynada kendisinden görüyor. Ne diyor? Bu kemal, bu kabiliyetler benden dökülüp diyerekten Allah'a meydan okuyor. Aynayı ters çevirirsen her yer karanlık. Sana güneş de tecelli etse kapkarasın. Aynayı düz çevirirsen güneş tecelli eder, ısısını alır, ışığını alırsın. Olay dışarıya böyle görünmek değil. Olay içeride derinleşmek. Sen içinde derinleşebildiğin kadar derinleşeceksin. Dışarıdan seni görenler sığ bir adam belki diyecekler. Delilim var biliyor musun? Nedir? Barla layıkasında Üstad Hazretleri'ni görenler diyor ki zahir haline bakılsa ilmi hali bile bilmiyor gibi gözüküyor. Üstad için diyorlar. Birden bakarsın bir derya kesiliyor diyorlar. Senin dışarıda kime ne gözüktüğünün bir önemi yok. Sade gözükeceksin, sığ gözükeceksin. Sen derinleşeceksen içeride derinleşeceksin. Mahcubiyetini bileceksin. Kulluğun özü şuuru burası. Allah'ım ihtiyacım var. Allah'ım çok muhtacım. Allah'ım bana bir kapı aç diyeceksin. Bir yol bulacaksın. Bulduğun yol onlarca yıl mücadele edilmiş, otobana çıkarılmışsa sen daha 3 aylık yeni fikirlerinle onu tekrar patikaya çıkarmaya çalışmayacaksın. Sen oraya uymaya çalışacaksın. Kendimizde kemal var zannediyoruz. Geda olduğumuzu anlamıyoruz. Sultana sultanlık yakışır, gedaya gedalık yakışır. Sürekli ihtiyaç halinde Allah'ım rızan nerede diye aramayan bir insan bu hastalıktan kurtulamaz. Bir kapı değil binlerce kapı çalmayan, bütün vaktini aman dünyayı kazanıyorum diye dünyanın güzelliklerinde kemalatı da kendisinden bilerek işte kaçmaz fırsatlarda geçirmiş bir insan
Allah'a ihtiyacını hissetmemiş bir insan, kendisinin göz kapağının bile kendisine ait olmadığını bilmeyen bir insan bu hastalıktan kurtulması mümkün değil. Bir insanın bütün amellerini yakıp günaha, hatta sapıklığa çevirebilecek bir günah konuştuk. Bundan kurtulmanın tek yolu var. Her şeye hakkını vereceksin. Sultana sultanlık yaraşır, gedaya gedalık yaraşır diyeceksin. Sultan teveccüh etmiş, seni sarayına almış. Bir de teveccühü devam etmiş, sultan seni sofrasına davet etmiş. Sen gidiyorsun mutfakta aç kalırım diye peynir çalıyorsun. Oluyor mu böyle? Yapabildiğin hiçbir şey yokken bir de bunlara güvenmek. Tam bir delilik alameti, tam. Ya bilmediğimiz ne günahlar var değil mi? Kendine güvenmek. Direksiyonu kendi elinde zannetmek. Şu hayatımın idaresi benden dönüyor. Parlak fikirlerimden. Sahabeye hiç ihtiyacımız yok mu? Hep böyle hikaye gibi mi dinleyeceğiz? Hayatımızı bir gün olsun onlara bakarak değiştirmeyecek miyiz? Değiştiremiyoruz işte. Niye? Aynanın kara yüzü. Hangi ışık vursa kapkara. Bir çevirsek aynayı. Güneş orada ne güzel tecelli edecek. Böyle hastalıkların hiçbirisi bizde kalıntı olarak kalmayacak, südur etmeyecek. Ya. Çok dua edelim birbirimize. Çok ağır hastalıklar, çok büyük günahlar. Şirkle böyle birkaç perde arasında kalmış hastalıklar, günahlar bunlar. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Hala böyle 3-5 tane amelde zannediyoruz. O amelleri düzeltiyoruz, bir bakıyoruz biz düzelmemişiz. Niye acaba? İçeride bütün frekans bozuk. Algılara kadar bozuyor. Adama anlattığın şeyi bile anlamıyor. Niye anlamıyor? Niye? İçinde bir ben var. O benlik dağı yıkılmadan o adamdan hiçbir şey olmaz. Sultana sultanlık, gedaya gedalık. Başka yolu yok. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Anlaşıldı mı ders? Hadiselerin kendisinden döndüğünü zanneden insanlar da Allah'ın ona çıkardığı doğru yol dururken kendisini alakadar eden işleri çok fazla konuşur. Bilginiz olsun. Başıma bu geldi. Şöyle bir durumdayım. Şöyle bir ahvalin içerisindeyim. Gözünü kırpamıyorsun. Onlar tesadüfen mi oldu zannediyorsun? Kim yarattı onları? Allah. Çok ilginç hastalıklarımız var bak. Bütün hadiseler bizim elimizden döndüğünü zannediyoruz. Bütün işlerimi düzene koyacağım. Ondan sonra Allah'ın en güzel kulu olacağım. Gözünü kırpamıyorsun, gözünü. Hani sen hadiseler üst üste bindi, baş edemiyorum, işler çakıştı diyorsun değil mi? Birçoğun mazereti o değil mi? Ya abi şu düğün bitsin, 10 numara adam olacağım. Öyle olmuyor mu? Abi yeni bir işe girdim, şu dükkanı da açayım. Ne? Bitti. Öyle olmuyor mu? Ya bu işlerin üst üste tesadüfen mi çakışıyor? Bütün direksiyon, bütün idare elinde olan bir zat senin tercihini görmek için o işleri üst üste çakıştırıyor. Senin burada sebepleri tercih edebilme lüksün var mı? Mesela ne olursa ben Allah'ın yoluna gidemem. Ya böyle bir lüks yok. Kainatın yaratılış amacı bu. Ne olsa yani ben dünyaya dalabilirim de Allah'ın yolunu tercih edemem. Kainatın yaratılış sebebi bu. İşte bu sebep inşallah kalbimize tam oturur. Bu Mersin'de olduğu gibi İstanbul'da da güzel bir medrese. Şimdi biraz dertliyim o noktalarda. Çünkü henüz medrese alma noktasına henüz Allah ulaştırmadı. Bir şeyleri bekliyor değil mi Allah Azze ve Celle? Yani manevi bir kıvam oturunca maddi kıvamı Allah hemen yaratıyor. Biz öyle anladık. Ama o süreç içerisinde de sebepleri yine kullanmak lazım. Sebepleri yaratan Allah olduğu için sebeplere müracaat etmemek Allah'a saygısızlık olur. Anlıyor musunuz? Sebepler bu cihetten çok önemli. Sebep bir kapıdır. Kapıyı çaldığında arkası için çalarsın, arkadaki için çalarsın. Öyle mi? Bütün sebepler bir kapı gibi. Biz bu sebepleri çalmaya çalışıyoruz. Bu yüzden şimdi bir kiralık yere geçelim dedik. Çünkü orada çok güzel gönüllü arkadaşlar var İstanbul'da. Hatta bazılarıyla denk geliyorum. O kadar güzel gönüllü insanlar. 8 yıldır, 7 yıldır izlemişler, takip etmişler. Bir adım atıp çay bile içmemişler. Bu ömür böyle geçmez. Bu benlik dağını yıkın. Gelin. Hizmetin bir ucundan tutun. Kainatın yaratılış amacı bu yani. Bir şekilde bir tezahürü de olsa, ufak bir numunesi de olsa nübüvvet mesleği yani bu. İman kurtarma mesleği değil mi? Kainatın yaratılış sebebi bu. Kainat ağacının meyvesi, neticesi bu yani. Böyle köşede bazen öyle denk geliyorum arkadaşlara. Allah Allah diyorum ya, Allah Allah. Hangi iş bundan önemli olabilir? Ne oluyor biliyor musunuz? İhtiyaç hissedilmiyor işte. Videoyu izledim, benim işim bitti. İyi kapatalım medreseyi o zaman, videoya çevirelim işi. Öyle mi olur ilim? Bu işler satırdan olmaz, sadırdan olur. Sine sineye olur, göz göze olur, diz dize olur yani. Yoksa Allah Azze ve Celle Kur'an'ı gönderseydi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermeseydi. Öyle değil ama. Onun ete kemiğe bürünmüş, insanları organize eden birisi lazım. Bu iş böyle yapılır, bu iş böyle yapılır diye. Örnek olacak birisi lazım.
Böyle bir dünya yok. Eve gittim, video izledim, kitap okudum. Haftada bir derse gittim. Böyle ömür geçmez. Ömür sermayesi böyle harcanmaz. O rıza nerede? Çok kapı çalmamız lazım. Ya çok fazla tok duruyoruz, müstahni duruyoruz. Ben işte günlük yapacaklarımı yaptım. Benim işim bitti. Daha ne olacak ki? Niye böyle diyor? Torbadan o amel çıkıyor. 3 kuruşluk amele güveniyoruz. Çok lanet bir günah bu ucup. Ne ocaklar yaktı biliyor musunuz? Ne ocaklar batırdı bu günah. Birbirimizi böyle kavli leyinle ikaz edelim. Birbirimize omuz olalım. Bu iç beğeni noktasına girmeyelim. İşte benim yaptıklarım var zaten ya. Bunlarla yetmez mi ki? Tebük seferinde zorluk ordusunu kim doyuracak denildiğinde Hazreti Osman Efendimizin ben demesinin sürekli sebebi nedir? 30 bin kişilik ordunun 10 bin tanesinin bütün atıyla, zırhıyla, ihtiyaçlarıyla birlikte donatmasının sebebi nedir? Rume kuyusunu o Yahudiden satın alacak kim denildiğinde ben demesinin sebebi nedir? Bunlar da hep bu asırların yeni adetleri ha. Biz hep birisini bekleriz. İlk başlayan da şevk kırarsa diğerleri de öyle gider. İlk başlayan motive giderse diğerleri de öyle gider. Ya senin Allah'la hususi hiç diyaloğun yok mu, kulluğun yok mu? Sen bu canlı yandığımın kabrine milletle mi gireceksin? Sen niye milleti düşünüyorsun? Biz ihlasa sürekli sen varsın, Rabbim var ve ihlas var. Araya üçüncü ne girerse girsin ilk çıkan şey ihlas olur demedik mi? Nereden geldi bu adetler ya? Nereden geldi bu adetler? Niye kimse bu günahları anlatmıyor? Ocak batırır, adamı mahveder. İyilik zannıyla yaptığı bütün ameller günaha dönüşüyor. Bak böyle bir şey gördün mü sen hayatında? Şu korkutuculuğa bak yani. İnsan geçmişine bir iyilik, bir amel gönderemiyor ama bütün geçmişini bir anda yakıp atabiliyor. Neyle? Bir ucup meselesiyle. Uyku kaçmıyorsa neler kaçmış içimizden? Gözden yaş akmıyorsa çuval delinmiş de neler akmış içimizden? Bir şeyler eksik olduğundan var olması gerekenler çıkmıyor ortaya. Çok sıkıntıdayız. Çok dua edelim birbirimize. Çok. Yani böyle bazı cümlelerimi seçiyorum ki yeise sebep olmayayım diye. Ama bir de ortada gerçek var, bir realite var. Bunları da konuşmadığında insan kendisine çeki düzen vermiyor dostum ya. Evet. Allah razı olsun. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.